Merhabalar. Şu an yanımda karavanın yeni sahibi var. Gürcan Bey. Merhaba. Şimdi şunu bir videoya çekmek istedik. Yani yeni karavancılığa başlayacak birisi karavanda neye dikkat eder? Neleri önemser? İşte bu karavanı alım süreci nasıl gerçekleşti? Dilerseniz kısa bir sohbet edelim Gürcan Bey'le. Şöyle hem de karavanda oturalım dedim. Dışarıda biraz rüzgar var. Evet, nasıl geçti sizin için bu süreç? Valla Emre hocam zaten çok böyle karavan camiasında duayen bir insan olduğu için biraz ben rahat ettim diyebilirim. Teşekkür ederim. Yani bu karavan dünyasına, camper dünyasına girmeden önce çok da bilgim yoktu. İşte karavancılık yapan birkaç arkadaşım vardı. Malum Sarı Site'den aslında ilan üzerinden buluştuk. O kadar ilanın içerisinde bu aracı nasıl seçtin? Yani ilan tarihi, bir de ben aslında kısa şase arıyordum. Tek başıma hani niyetim var. Öyle olduğu için de buna baktım. İşte modeline, yılına, zaten işte bu Ducato'lar işte şey diye geçiyor. Hani karavanda iyi bir marka olarak geçiyor. Onu böyle filtreledim derken önüme birkaç bir şey çıktı ve sonra iletişime geçtik. Sonradan da fark ettim ki aslında ED-Lab karavan olarak YouTube'da böyle tanıtımı yapılmış. Çok da hani bu konuda duayen bir hocamız Emre Hoca çok da yardımcı oldu. Tabii her ne kadar bu karavanın çok yakın zamanda yapılmış bir ekspertizi olsa da biz yine de bir ekspertiz yaptırdık geçen hafta. İşte orada zaten arabanın bir şey çıkmadığı, yani her şey düzgün ki ben tavsiye ediyorum. Yani 3 ay önce yapılmış ekspertizi varsa bile bence alırken yapılmalı mutlaka. Tabii. Yani bu arabanın 127 bin kilometrede arkadaşlar. Tramer kaydı 1700 TL sadece. Şöyle oldu. Bu arabayı ben alırken zaten eksper raporu var. Ben aldığım tarihte. Ben yaklaşık 8-9 ay kullandım bu karavanı. Benim aldığım adamın arabayı alırken yaptırdığı eksper raporu var. Bir de şöyle bir şey başımıza geldi. Onu da buradan anlatmak istiyorum. Bir dolandırılma vakası yaşadık. Sen anlatırken ben seçeyim. Tabii. Bir dolandırılma vakası yaşadık. Arkadaşlar bu kulağınıza küpe olsun. Yani ucuz atlattık biz. Bir Arap müşteri ve bir çevirmenle birlikte geldiler. 2 kişi. İşte ben İngilizce bildiğim için dedim ki yani isterseniz İngilizce konuşalım. Çevirmene ihtiyacımız yok. Yok dedi. İşte siz Türkçe konuşun, biz çevireceğiz. Neyse hani böyle zengin bir imaj çiziyorlar. Arabayı beğendi. 2 saat baktı. Bir de akşam saatlerine kadar uzattı. Sonra bana garip garip sorular sormaya başladı. Dedi ki senin güvendiğin otopark var mı arabayı bırakabileceğimiz? Dedim yani yok ama isterseniz sorarız bir iki kişiye. Peki dedi. Ben dedi gideceğim dedi Arap Emirliği'ne. Sana şimdi biraz para vereceğim. Arabayı alacağım. Dönüşte arabanın kalanını vereceğim. Dedim ya böyle bir şey mümkün değil. Peki dedi Western Union'dan dedi sana dedi 600 bin lirasını nakit vereyim. Kalan dedi Western Union'dan göndereceğim. Zaten dedi sana dedi mesaj gelecek göreceksin dedi. Dedim ben hiç Western Union kullanmadım. Bir de böyle şeyler istemiyorum hani ben. Para bir tarafa. Araç bir tarafa. Bu arada adamlar çok iyi bir ekspere de götürmüşlerdi. En pahalısını yaptırdılar. O zaman 3800 lira falan vermişler. Her şeyine baktırmışlardı. Ben Gürcan Bey'e onu da gösterdim. Bak dedim Gürcan Bey bir buçuk ay önce böyle bir olay oldu. Hatta onlardan dolayı ekspere soktuklarından dolayı da biraz beklettiler. Bizi ilandan falan da kaldırmıştım o sürede. Ama dedim eksper bu. Hani bakın kilometresi de burada. Hani çok kilometre yapmadı ama gene de siz ekspere götürün. Olabilir. Kaza olabilir. Bir şey olabilir. Gözümüzden kaçan bir şey olabilir. Gerçi sonuçta aynı şeyler çıktı. Şu an 2 rapor. Benim alırkenki raporum 3 rapor. Burada. Muayene belgeleri burada. Kilometresinin orijinal olduğunu da oradan anlayabiliriz. Muayeneye girme aralıkları belli arkadaşlar. Onu da gösterdim. İkincisi şunu söyledim. Yani bu arabanın boşluğun fiyatı belli. Yani boş bir fiyat Ducato 17 metreküp alırsanız şu an 700-750 bin lira. Bu temizlikte klimalı bir. Lastikleri sıfır bu arada. Böyle bir karavan alsanız 700-750 bin. Şunu hemen bu yanımızda karavan var. Hem ilerimizde de bir karavancı var. Bizde de sorabilirsiniz. En ucuz karavan yapım maliyeti 500 bin TL'den başlıyor. Ki Eberspeyer kombi olmaz. Thule tente olmaz. Yani Thule tente zaten kendisi 30 bin lira. Ayakları ayrı satılıyor. Ayaklar bile 2000-3000 lira. Yani durum bu.
Bu arabada DC var, transfer switch var, 3 panel var, 200 amper jel akü var vesaire vesaire, dolu bir araba. Geri görüş kamerası bile en pahalısından tercih edilmiş. Şimdi Gürcan Bey'de ben normalde dedim yani biraz pazarlık yapılır ama burada biraz fazla düştük. Çünkü kendisinin çok güzel bir hayali var. Şimdi ben onu çekeyim. Hayalini birlikte, hayali demeyelim, plan, çünkü ilk adımını gerçekleştirdi artık. Karavanı aldı. Artık karavanı aldık. Nedir bakalım bu plan? Yani ben uzun vadede bu karavanla uzun yola çıkmayı düşünüyorum. Aynı zamanda da işte dalış hobim var benim. Dalgıçlık yapıyorum. İşte dalış noktalarına gidip artık otellerde değil de kendi arabamın arkasındaki evimde kalma gibi bir hayalim hep vardı. Şu an Antalya'da 1500-2000 liradan ucuz böyle otel yok. Böyle 10 metrekarelik oda ancak Aynen şey yapabiliyorsun. Küçücük bir oda, kahvaltı işte hazır bir şeyler veriyorlar. Evet, doğru. Yani biz şimdi Durum dalış bu. ekibiyle gidiyoruz. İşte toplu otelde kalıyoruz falan. Hep de böyle bir, aslında kendi arkadaş aramızda da bizim böyle bir şeyimiz vardı. Hayalimiz vardı, işte buraya karavanla geleceksin ve rahat edeceksin diye. Dolayısıyla öyle bir hayalim vardı. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu bağlamda. İşte Emrah hocam gibi bir artık böyle hani bu işin duayeni biriyle tanıştık. Şöyle de bir şans var. Karavanı aldık ama benim artık böyle bir sorum olduğunda da arayıp sorabileceğim de bir abim oldu aslında. Estağfurullah, yani. Her zaman kardeşimsin. Hatta ben Gürcan Bey'e şunu da söyledim. Bu masayı ben yaptım. Bu masa biraz şuraları geçebilsin diye, pardon şurası. Böyle bayağı ince eleyip sık dokuduğum, 2 saat kafa patlattığım bir masa. Bakın orayı sıfırdan geçtiğini görebildiniz mi? Ya bunların hiçbiri tesadüf değil, öyle söyleyeyim size. Ama olur. Çünkü ben yaptım masayı. Biraz mesela burası bel verdi. Açık çek dedim ki ne olursa olsun sen ileride geldin. Bana dedin ki ya ben bu masadan memnun değilim. Bana Kavak Kontra'dan bir tane masa sehpası yapar mısın dediği zaman da yapacağım. Bunu da videoyla tekrardan dile getirmiş oldum. Sözümüz söz bizim her zaman. Tamam. Yapmazsa size şikayet edeceğim. Videonun altına yorum atacağım. Şunu da yapalım. Sen bir sosyal medya kullandığın zaman burada paylaşalım. Tabii. Çünkü bazen öyle oluyor. İnsanlar senin hikayenin devamını merak ediyorlar. Bizim meşhur bir Kaya abimiz var. Çıkacak mesela 1,5 yıllık bir karayolundan. İngilizce 0. Kaya abi buradan selamlar ama biraz İngilizce çalışman lazım yani. İngilizce 0. Buradan çıkacak. Yaşı 68 Kaya abinin. Emekli. Yani öyle ekonomist de çok süper birisi değil. Emekli maaşlarını biriktirdi. Kaya abi buradan otobüsle çıkacak. Nahçıvan üzeri, yanlış olmasın. Zaten onunla detaylı bir video çekeceğim. Filipinlere kadar gitmeyi planlıyor. Türkiye Cumhuriyetler, İran. Tabii. Yani komple bir macera ve Kaya abinin karavanını bu arada YouTube'dan sattık. Sahibinden.com'a falan koymadı. Kaya abi benim çok sevdiğim bir abim. Videosunu çektik karavanını. Satlık karavan diye tanıttık. Oradan bizim izleyicilerimizden birisi. Zaten çok da uygun fiyatlıydı. Aldı öyle o şekilde. Bunu da söylemiş olayım. Eğer karavanınızı satmak istiyorsanız sahibinden.com'da şu an 2500 ilan var. 2500 ilan arasında ilanlarınız maalesef kaybolup gidiyor. Bu konuda da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir reklam çalışması yürütebiliriz. O zaman Gürcan da bir sosyal medya hesabı açarsa burada paylaşıyoruz. Siz altı bir kontrol edin yani. Belki yakında açtı, belki sonra açtı ama açtığı zaman bana gönderirse ben ekleyeceğim. Siz de bu sayede Gürcan'ın maceralarını dinlersiniz. Bir de şöyle bir şey yapalım Gürcan. Mesela 1 yıl sonra da bu karavanda neler iyiydi, neler iyi değildi. Ben karavan sattım, herkese mesaj atıyorum zaten daha sonra. 1 yıl sonra. Diyorum ki ne yaptın? İşte bir hanımefendi vardı, ilk karavanımı sattım. O zaman bayağı bir şey sormuştum. Hatta ameliyat da geçirmişti. Sağ olsun cevap verdi bayağı detaylı. Buradan izliyorsa selamlar. Öngöremediğimiz şeyler olmuştu mesela. Ama onun haricinde mesela kişisel tercihleri. Mesela dedi ki su deposu bana yetmedi. Çünkü normalde 110 litre koymuştuk o arabaya. 110 litre küçük kamplar içindir. Ya sen öyle gidip bir hafta bir koyda kalacaksan 110 litre yetmez. Bu arabada 2 tane yalıtımlı depo var arkadaşlar. Birisi burada, birisi orada, bagajı öldürmeyen şekilde tasarlanmış ve yalıtımı da yapılmış. Yani Gürcan bilmiyorum kışı sever mi ama kışın da bir yere giderse o su donmayacaktır. Deneyeceğiz. Şimdilik benim niyetim tabii güneyde sıcak deniz kenarı kampları yapmak ama
belli olmaz. Karavan olduktan sonra biraz da kanımıza zehir karışırsa şey yaparız. Belki de kışın dağlarda, orman içinde, kamplarda neden olmasın yani. Yurt dışına gidebilirsin bu karavanla. Çünkü evet, kilometresi uygun. 127 binde. Şimdi neden bunu vurguluyorum arkadaşlar? Ya 300-400 bine gelmiş karavanla gidilmez yurt dışına. Şimdi bir tane tanıdığımız var. Buradan ona da selam. Yurt dışına gitmişti. 10.000 euro sırf çekici masrafı tutmuş. Ya 10.000 euroyu verdikten sonra 300 bin lira yapıyor zaten. Evet, doğru. Ne anladım o tatilden yani. Doğru. Yani yurt dışı planım şimdilik düşünmüyorum ama bakalım neden olmasın. Aslında Kaya abinin plan tabii Filipinlere kadar değil ama şöyle bir Gürcistan'dan Azerbaycan'a sarkıp oradan İran merak ettiğim bir rota olabilir gerçekten. Gürcistan'ın Gürcistan'la Rusya arasında bir sıra dağ var. Benim hafızam bazen isim hafızam zayıf. Yani Abazya'nın olduğu o dağlar yani muhteşem. Orada zaten bir doğal National Park var. Çok güzel. Ben oraya gitmeyi çok isterdim. Bir de arkadaşlar umarım Gürcan yapar. Bu maraton kapılı bir karavan. Karavanın arkası müsait. Bir de motor taşıma takarsa ben 2 kişiyi tavsiye ettim. Ankara'daki yapan arkadaşı, ismini hatırlayamıyorum. Karşıda Arax var. Onu tavsiye ettim. Bulmut var Bursa'da. İzliyorsa buradan ona da selamlar. Ya da Bursa. Yani üçünden biri gönlüm Arax'tan yana ama. Yani biraz pahalı ama düzgün iş yapıyor. Ya niyetim var. Tabii önce motosiklet ehliyeti de almam lazım. Onu da yani benim şu an tabii yaşamadan ki aklımdaki şeyler bunlar. Muhtemelen işte arabayı çektim bir yere, bir kamp yerindeyim. Bakkala çakkala gitmek için altında bir motosiklet olsa güzel olur. Şimdi bu karavan küçük olduğu için gitmende sorun çıkmıyor. Ben bununla oğlum hastaneye götürdüm. Gerçi okula gidip şehir geldim içinde ben bile bununla. Kullanılabilecek bir karavan gibi. O zaman videoyu yavaş yavaş bitirelim. Sen de yoğunsun. Benim de telefonum çalıyor. Tamam. O zaman parası Emrah hocama bereket getirsin. Bu karavan da bana güzel anılar getirsin diyelim. Umuyorum güzel anıları da buradan paylaşırız. Umarım. Tekrardan güle güle kullan. Çok güzel bir karavan. Gerçekten benim sevdiğim bir karavandı. Videolarda zaten başlık olarak benim favori karavanım. En sevdiğim karavanım diye başlık atmam tesadüf değil. Yani ben gerçekten bu karavanı seviyordum. Satılmasaydı ben motosiklet taşımayı ben takacaktım. En azından kışı geçiririm diyordum. Kısmet aynen. Güle güle kullan. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Karavan düşünenler arkadaşlar iletişime geçebilirler. Bir sürü karavanımız var. Buralar karavan dolu hep. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.